Ders 1. Rüya tatili. Rüya gibi bir tatil gibi görünen sular. Yerel turistik yerleri veya etkinlikleri keşfettiniz mi? Evet yaptım. Muhteşem plajları ziyaret ettim ve berrak sularda snorkelli yüzmeye gittim. Bu inanılmaz geliyor. Rengarenk balıkların arasında yüzmek çok keyifliydi herhalde. Gerçekten öyleydi. Sualtı manzarası nefes kesici ve unutulmazdı. Tahmin edebiliyorum. Başka ne deneyimlediniz? Ayrıca lezzetli yemeklerin tadına baktım ve hediyelik eşyalar satın aldığım yerel pazarlardan da keyif aldım. Bu harika. Kendinizi yerel kültüre kaptırmak her zaman güzeldir. Kesinlikle. Bu deneyimler geziyi daha da unutulmaz kılıyor. Bu rüya tatilindeki maceralarınız hakkında daha fazlasını duymak için sabırsızlanıyorum. Ders 2. Öğle yemeği seçenekleri. Belki öğle yemeğinde bir sandviç ya da salata iyi olur. Bir sandviçe doğruya giriyorum. Çok yönlü ve tatmin edicidirler. Kabul ediyorum. Bunları pek çok lezzetli malzemeyle doldurabilirsiniz. Kesinlikle. İsleri ilgi çekici kılmak için farklı kombinasyonlar denemeyi seviyorum. Ne tür sandviç yapmayı düşünüyorsun? Klasik bir hindi ve avokado düşünüyorum. Her zaman bir hit. Kulağa çok lezzetli geliyor. Humuslu sebzeli sandviç yiyebilirim. Harika seçim. Sağlıklı ve lezzet dolu. Ve yemeğimizi birlikte hazırlayalım, ekip olarak yemek pişirmek eğlenceli olacak. Ders 3. Tarihsel yenilikler. Detroit Edison Company'nin boş zamanlarında ilk otomobil olarak atsız fayton üzerinde çalıştığını biliyor muydunuz? Bu büyüleyici. Yeniliklerin zaman içinde nasıl geliştiği şaşırtıcı. Evet. Atsız araba kavramı o zamanlar devrim niteliğindeydi. Kesinlikle. İnsanların seyahat etme ve mal taşıma şeklini değiştirdi. O zamandan bu yana ne kadar ilerlediğimizi düşünmek inanılmaz. Evet. Teknolojideki gelişmeler hayatımızı dramatik biçimde değiştirdi. Tarihsel yenilikleri ve bunların toplum üzerindeki etkilerini öğrenmeyi seviyorum. Ben de. Modern dünyamızın yolunu açan vizyonerleri tanımak önemlidir. Buluşlar ve bunların tarihçeleri hakkında daha fazlasını birlikte keşfetmeye devam edelim. Ders 4. Doğum günü süslemeleri. Hey! Yakın zamanda arkadaşım Vane'in 10. yaş gününü kutladığını söylemiş miydim? Hayır, yapmadın. Nasıl kutladı? Evinin her yeri balonlarla ve flamalarla süslenmişti. Kulağa senlikli geliyor. İyi bir doğum günü partisi atmosferini seviyorum. Gerçekten öyleydi. Oyunlar, müzik ve bolca kahkaha vardı. Bu harika. Partinin bir teması var mıydı? Evet, bu bir prenses temasıydı, dolayısıyla her şey ışıltılı ve renkliydi. Ne kadar eğlenceli. Ne kadar heyecanlı olduğunu ancak tahmin edebiliyorum. Çok heyecanlandı. En iyi kısmı kale şeklindeki pastaydı. Ders 5. El sanatları magazası macerası. Yakınlarda el sanatları malzemeleri için birçok seçeneğin bulunduğu bir mağaza var. Kulağa mükemmel geliyor.
Yeni bir projeye başlamak istiyordum. O zaman el sanatları mağazasına bir göz atacağım, genellikle benzersiz öğelere sahiptirler. Harika fikir. El sanatları mağazaları ilham hazineleri olabilir. Evet. Mevcut farklı malzeme ve araçlara göz atmayı seviyorum. Ben de. Küçük bir ögenin bütün bir fikri nasıl ateşleyebileceği şaşırtıcı. Kesinlikle. Bakalım yaratıcılığımıza ilham verecek neler bulabileceğimize bakalım. Bekleyemiyorum. Birlikte keşfetmek eğlenceli olacak. Kesinlikle. Ziyaret etmek ve tüm olasılıkları görmek için bir gün planlayalım. Ders 6, alışverişin temelleri. Alışveriş yaparken tekrar kullanılabilen çantalarınızı yanınızda getirmeyi unutmayın. Bu harika bir hatırlatma. Plastik atıkların azaltılması çok önemli. Evet. Ayrıca birçok mağaza, yeniden kullanılabilir çantaların kullanımında indirimler sunuyor. Kesinlikle. Hem çevre hem de cüzdanlarımız için bir kazan-kazan durumu. Kolaylık sağlamak için arabamda her zaman birkaç yeniden kullanılabilir çanta bulundururum. Bu çok akıllıca. Ben de bunu yapmaya başlamalıyım. Alışverişi çok daha kolay ve sürdürülebilir hale getiriyor. Kabul ediyorum. Bunları her zaman kullanmayı alışkanlık haline getirelim. Kesinlikle. Birlikte olumlu bir etki yaratmaya yardımcı olabiliriz. Ders 7, ödeme koşulları. Bu makul görünüyor. Anlaşmamızın ödeme koşulları nasıl? Yönetilebilir tutmak için aylık bir ödeme planı öneriyoruz. Bu adil görünüyor. Aylık ödemeler bütçelemede yardımcı olabilir. Kesinlikle. Her iki tarafın da yükümlülüklerini rahatça yerine getirebilmesini sağlar. Bu düzenlemedeki netliği takdir ediyorum, daha sonra kafa karışıklığının önlenmesine yardımcı olur. Evet. Açık iletişim başarılı bir ortaklığın anahtarıdır. Sözleşmedeki tüm detayları ana hatlarıyla belirttiğimizden emin olalım. Kesinlikle. Her şeyin doğru şekilde belgelenmesi önemlidir. Şartların taslağını hazırlayıp incelemeye göndereceğim. Ders 8, bakkal tercihleri. Alışveriş yaparken organik ürünleri mi yoksa normal ürünleri mi tercih edersiniz? Genellikle düzenli olarak satın alırım ancak organik seçenekleri denemeye de açığım. Bu iyi bir yaklaşım. Organik bazı durumlarda daha sağlıklı olabilir. Evet. Organik meyve ve sebzelerde genellikle daha az pestisit bulunduğunu duydum. Kesinlikle. Özellikle sıklıkla yediğimiz yiyecekler için bunu dikkate almakta fayda var. Kabul ediyorum. Organik ürünlerin faydalarını biraz araştıralım. Harika fikir. Bilinçli seçimler yapmak her zaman iyidir. Evet. Sakligim için en iyisini sakladığımdan emin olmak istiyorum. Her iki seçeneği de kontrol etmek için yakında bir market alışverişi gezisi planlayalım. Ders 9, projeleri düzenleme. Evet, yaptım. İşleri farklı kategorilere ayırarak başladım. Bu, organize olmaya başlamanın akıllıca bir yolu gibi görünüyor. Her şeyin açıkça ortaya konduğunu görmek gerçekten yardımcı oluyor. Kesinlikle. Kategorize ettikten sonra neyi saklayacağınıza veya atacağınıza karar vermek daha kolaydır. Evet.
Daha da basit hale getirmek için kutuları da etiketledim. Bu harika bir fikir. Etiketler, bir şeyler ararken çok fazla zaman kazandırabilir. Kesinlikle. Her şey organize olduğunda kendimi daha üretken hissediyorum. Tamamen katılıyorum. Düzenli bir alan, düzenli bir zihne yol açabilir. Bir ara benzer bir düzenlemeyi birlikte yapalım. Ders 10, cihaz alışverişi. Gadgetler için alışveriş yapmaktan hoşlanıyor musunuz? Evet, mağazadaki yeni elektronik eşyaları keşfetmeyi seviyorum. Bu harika. Her zaman çok fazla yenilikçi ürün çıkıyor. Kesinlikle. Yeni teknolojinin neler yapabileceğini görmek heyecan verici. Neyin satın almaya değer olduğunu görmek için yorumları okumaktan keyif alıyorum. Ben de. Yorumlar bilinçli kararlar vermeme yardımcı oluyor. En son baktığınız gadget hangisi? Akıllı ev cihazlarına bakıyorum. Gerçekten kullanışlı görünüyorlar. Bunlar harika. Günlük görevleri çok daha kolay hale getirebilirler. Ders 11, yoganın faydaları. Yoganın hem zihne hem de bedene kesinlikle faydası vardır. Hiç denedin mi? Evet, odaklanmayı sürdürmek için haftada birkaç kez yoga yapıyorum. Bu harika. Kendim için bir rutin başlatmak istiyordum. Stresi azaltmak ve esnekliği artırmak için harika bir yoldur. Farkındalık ve odaklanmaya da yardımcı olduğunu duydum. Kesinlikle. Size anda olmayı öğretir. Denemek için sabırsızlanıyorum. Hangi stili uyguluyorsunuz? Yeni başlayanlar için mükemmel olduğundan genellikle hatha yoga yapıyorum. Ders 12, canlı atmosfer. Katılıyorum, müzik gerçekten atmosferi canlı kılıyordu. Bu arada, ev sahibimizle daha önce tanıştınız mı? Hayır, yapmadım. Ama onlar hakkında harika şeyler duydum. Gerçekten arkadaş canlısılar ve harika bir partinin nasıl düzenleneceğini biliyorlar. Bunu duymak güzel. Bu her zaman bir toplantıyı daha keyifli hale getirir. Evet. Onlarla tanışmayı ve bu ortamı deneyimlemeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Akşam için başka ne gibi sürprizler planladıklarını görmek için sabırsızlanıyorum. Ben de. Yeni insanlarla tanışmak ve anılar biriktirmek heyecan verici. Gecenin tadını çıkaralım ve eğlencenin tadını çıkaralım. Ders 13, otel arama. Henüz değil. İnternete baktım ama mükemmel oteli bulamadım. Bu sinir bozucu olabilir. Bir otelde ne arıyorsunuz? Rahat, iyi olanaklara ve uygun bir konuma sahip bir şey istiyorum. Bunlar kesinlikle rezervasyon sırasında dikkate alınması gereken önemli faktörlerdir. Evet. Ayrıca önceki misafirlerin olumlu değerlendirmeleri olan yerleri tercih ediyorum. Bu çok akıllıca. Yorumlar otelin kalitesi hakkında fikir verebilir. Kesinlikle. Seyahatim sırasında keyifli bir konaklama geçirdiğimden emin olmak istiyorum. Birlikte aramaya devam edelim. Belki çok şey bulabiliriz. Bu bir plana benziyor. O aramadaki yardımınız için teşekkür ederim. Ders 14, yürüyüş güvenliği.
Kesinlikle, önce güvenlik. Ayrıca gitmeden önce yürüyüş planlarımız hakkında birilerine bilgi verelim. Bu akıllıca bir fikir. Nereye gittiğimizi bilen birinin olması her zaman iyidir. Evet. Beklenenden daha uzun sürerse birisinin bizi kontrol etmesini sağlar. Kesinlikle. Ayrıca onlara tahmini dönüş zamanımızı da bildirmeliyiz. Kabul ediyorum. Bu şekilde, eğer geç kalırsak ne zaman endişelenmeleri gerektiği konusunda daha iyi bir fikre sahip olacaklar. Özellikle Doga'yı keşfederken, üzgün olmaktansa güvende olmak daha iyidir. Kesinlikle. Ayrıca yanımızda harita ve yeterli su taşımayı da ihmal etmiyoruz. İyi düşündün. Yürüyüş sırasında susuz kalmamak çok önemlidir. Evet. Maceramız için heyecanlıyım ve hazırlıklı olmak bunu daha da iyi hale getiriyor. Ders 15, İnternet sorunları. Umarım bu sorunu hızla çözebilirler, iş için internete ihtiyacım var. Bu çok sinir bozucu geliyor. Özellikle evden çalışırken güvenilir internet çok önemlidir. Kesinlikle. Yaklaşan çok sayıda teslim tarihim var ve herhangi bir gecikmeyi göze alamam. Sorunun ne olduğunu öğrenmek için müşteri hizmetleriyle iletişime geçtiniz mi? Evet yaptım ama çözümlenmesinin biraz zaman alabileceğini söylediler. Bu çok talihsiz bir durum. Umarım sizin için işleri hızlandırırlar. Gerçekten öyle umuyorum. Hazırlanmam gereken önemli bir sunumum var. Anladım. Bir an önce düzelmesi için parmaklarımızı çapraz tutalım. Desteğiniz için teşekkür ederiz. Bunu takdir ediyorum. Ders 16, yeni şeyler denemek. Bahsettiğim yeni tarifi denedin mi? Yapmadım ama deneyeceğim. Başka ipucunuz var mı? Evet. En iyi sonuçları elde etmek için malzemeleri doğru şekilde ölçtüğünüzden emin olun. Bu iyi bir nokta. Genelde sadece tahmin ediyorum ama bu sefer ölçümleri takip edeceğim. Ayrıca pişirme sürecini aceleye getirmeyin, tatların tamamen gelişmesine izin verin. Anladım. Zamanımı ayıracağım ve yemek pişirme deneyiminin tadını çıkaracağım. Ruh budur. Yemek yapmak eğlenceli ve rahatlatıcı olmalı. Kabul ediyorum. Nasıl olacağını görmek beni heyecanlandırıyor. Sonuçlarınızı duymak için sabırsızlanıyorum. Daha sonra bir tadım seansı planlayalım. Ders 17, adil tazminat. Bu bir rahatsızlık. İyi bir fikir. Yaşadığımız sıkıntılar göz önüne alındığında bu adil. Kesinlikle. İşler planlandığı gibi gitmediğinde bunu ele almak önemlidir. Evet, ulaşıp bu rahatsızlığın olası tazminatını tartışmalıyız. Kabul ediyorum. Kaygılarımızın duyulmasını saklamada iletişim çok önemlidir. Kesinlikle. Müşteri olarak adil davranılmayı hak ediyoruz. Evet ve gelecekteki etkileşimler için iyi bir örnek teşkil ediyor. Deneyimlerimizi ve beklentilerimizi açıklayan kibar bir mesaj taslağı hazırlayalım. Harika fikir. Ne talep ettiğimiz konusunda net olmak önemlidir. Yazma sorumluluğunu ben üstleneceğim ve siz de göndermeden önce gözden geçirebilirsiniz. Ders 18, tarihsel büyülenme.
Christopher Columbus'un 1492'de Amerika yerlileriyle ilk tanışmasından bu yana, pek çok Avrupalı onların kültürlerine hayran kalmıştı. Evet. Bu karşılaşma keşif ve kolonizasyonun kapısını açtı. Tarihteki o anın her iki kıtanın geleceğini nasıl şekillendirdiği ilginç. Kesinlikle. Bu karmaşık bir mal, fikir alışverişine ve ne yazık ki çatışmalara yol açtı. Evet ve bu hayranlık çoğu zaman yerli halkların karşılaştığı zorlukları gölgede bırakıyordu. Kabul ediyorum. Hikayenin her iki tarafını da kabul etmek önemlidir. Evet, tarihi anlamak geçmişteki hatalardan ders çıkarmamıza yardımcı olur. Kesinlikle. Her zaman dengeli bir bakış açısı için çabalamalıyız. Tarihsel olayları ve bunların günümüz dünyamız üzerindeki etkilerini keşfetmeye devam edelim. Ders 19, Günlük zorluklar. Hey, son zamanlarda benim için biraz zorlayıcı oldu ama elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Anladım. Peki ya sen? Nasıl başa çıktın? Olumlu kalmaya ve zorluklarıma çözüm bulmaya odaklandım. Bu harika bir tutum. İşler zorlaşsa bile ilerlemeye devam etmek önemlidir. Evet. Her şeyi adım adım yapmayı öğreniyorum. Bu akıllıca. Bazen küçük adımlar önemli değişikliklere yol açar. Kesinlikle. Teşvikinizi takdir ediyorum, motive kalmama yardımcı oluyor. Ne zaman istersen. Yolculuğunuzda sizi desteklemek için her zaman buradayım. Teşekkür ederim. Zorluklarımızda birbirimizi yükseltmeye devam edelim. Ders 20, Resim stilleri. Bu harika. Genellikle ne tür resimler yapıyorsunuz? En çok manzara ve soyut tasarımlarla çalışmaktan keyif alıyorum. Bunlar çok ilginç geliyor. Manzaralar boyamak için çok tatmin edici olmalı. Evet. Babanın güzelliğini yakalamak en sevdiğim şeylerden biri. Ve soyut sanat çok fazla yaratıcılığa ve ifadeye olanak tanır. Kesinlikle. Renkleri ve şekilleri özgürce denememi sağlıyor. Bir ara sanat eserlerinden bazılarını görmeyi çok isterim. Paylaşmaktan mutluluk duyarım. Her zaman geri bildirim ve ilham arıyorum. Eserlerinizi sergileyebileceğiniz küçük bir sanat vitrini planlayalım. Ders 21, Bir seyahat planlamak. Günaydın Anna, yakında bir gezi planlıyorum. Merhaba John. Nereye gideceğinize dair herhangi bir öneriniz var mı? Elbette. Ne tür bir gezi arıyorsunuz? Macera ve rahatlamanın bir karışımını istiyorum. Bu durumda, yakınlarda yürüyüş parkurları bulunan bir plaj destinasyonuna ne dersiniz? Kulağa mükemmel geliyor. Aklınızda belirli bir yer var mı? Costa Rica hakkında harika şeyler duydum. Bu mükemmel bir seçim. Hem güzel plajlar hem de yemyeşil yağmur ormanları sunmaktadır. Konaklama ve aktiviteleri araştırmaya başlayacağım. Ders 22, Boyama malzemeleri. Hassas tasarımlar için şablonlara, süngerlere ve maskeleme bandına ihtiyacınız olabilir. Bunu bilmek güzel. Resimlerimde temiz kenarlar için sablonlar kullanmayı seviyorum.
Gerçekten keskin çizgiler oluşturmaya ve profesyonel bir dokunuş eklemeye yardımcı oluyorlar. Kesinlikle. Ve süngerler çok güzel dokular yaratabiliyor. Evet. Resminize derinlik ve boyut katabilirler. Bir sonraki projeme başlamadan önce tüm bu malzemeleri topladigimden emin olacağım. Harika. Hazırlıklı olmak süreci daha sorunsuz ve keyifli hale getirecektir. Kabul ediyorum. Bir sonraki resmimde bu araçları denemek için sabırsızlanıyorum. Birlikte yaratabileceğimiz bir el işi günü planlayalım. Ders 23, Topluluk Katili mi? Programlar, sosyal eylemler, bağış toplama etkinlikleri ve birçok büyük kilisenin kendi toplulukları üzerinde önemli bir etkisi vardır. Evet, çoğu zaman ihtiyacı olanlara kaynak ve destek sağlıyorlar. İnsanlarla nasıl etkileşim kurduklarını ve bir fark yarattıklarını görmek ilham verici. Kesinlikle. Bağlantıların güçlendirilmesinde toplumsal katilim çok önemlidir. Sosyal yardım ve hizmete öncelik veren kuruluşlara hayranım. Ben de. Başkalarına yardım etme ve toplumu yükseltme taahhüdünü gösterir. Yerel girişimlere katkıda bulunabileceğimiz yolları birlikte keşfedelim. Harika bir fikir gibi görünüyor. Anlamlı projelerde yer almayı çok isterim. Birlikte olumlu bir etki yaratabilir ve başkalarına da aynısını yapma konusunda ilham verebiliriz. Ders 24, Doğum Günü Kutlaması. Arkadaşım Jane geçen hafta sonu 10. yaş gününü kutladı ve çok eğlenceli bir etkinlikti. Bu heyecan verici geliyor. Özel gününü nasıl kutladı? Evinin her yeri rengarenk balonlarla ve flamalarla süslenmişti. İyi bir parti dekorasyonunu seviyorum. Gerçekten kutlama havasını belirliyor. Evet, tüm çocuklar için oyunlar ve aktiviteler düzenlenmişti. Bu da onu canlı bir atmosfere dönüştürmüş olmalı. Partisinin bir teması var mıydı? Evet, bu bir prenses temasıydı ve her şey büyülü görünüyordu. Ne kadar güzel. Temaya uygun büyük bir pastaları var mıydı? Kesinlikle. Pasta kale şeklindeydi ve tadı muhteşemdi. Ders 25, El Sanatları Magazası'nın keşfi. Yakınlarda el sanatları ve malzeme için birçok seçeneğin bulunduğu bir mağaza var. Kulağa mükemmel geliyor. Yeni bir DIY projesine başlamak istiyordum. O zaman el sanatları mağazasına bir göz atacağım, genellikle yaratıcılığa ilham veren benzersiz öğelere sahiptirler. Harika fikir. El sanatları mağazaları yaratıcı beyinler için hazine sandıkları gibidir. Kesinlikle. Farklı materyallere göz atmayı ve gözüme çarpanları görmeyi seviyorum. Ben de. Küçük bir ögenin yepyeni bir fikri nasıl ateşleyebileceği şaşırtıcı. Gelecek projelerimizde bize yardımcı olacak neler bulabileceğimize bir bakalım. Bekleyemiyorum. Birlikte keşfetmek eğlenceli olacak. Kesinlikle. Hadi bunu bir gün yapalım ve hangi yaratıcı fikirleri ortaya çıkarabileceğimizi görelim. Ders 26, Rapor hazırlama. Detaylı raporlarla bunu kesinlikle son sunuma dahil edebiliriz. Evet, kapsamlı belgelere sahip olmak durumumuzu önemli ölçüde güçlendirecektir. Kabul ediyorum. Görüşlerimizi destekleyecek net kanıtlar sağlamak önemlidir.
Kesinlikle. Ne kadar çok bilgiye sahip olursak, argümanımız o kadar ikna edici olur. Sağ. Ayrıca bu, araştırmamızı yaptığımızı ve iyi hazırlandığımızı gösteriyor. Bu, özellikle daha geniş bir kitleye sunum yaparken çok önemlidir. Evet, profesyonel bir ton belirler ve güvenilirlik sağlar. Tartışma sırasında ortaya çıkabilecek soruların yanıtlanmasına da yardımcı olur. Kesinlikle. Yakın zamanda gerekli verileri derlemeye başlamamız gerektiğini düşünüyorum. Ders 27, Çevre dostu eğlence. İnsanların şehrin çeşitli yerlerinden çöp toplayabilecekleri bir etkinlik olduğunu duydum. Bu çevre dostu bir girişim gibi görünüyor. Bu kulağa heyecan verici geliyor. Çevreye yardım ederken topluluğun katilimini saklamanın harika bir yolu. Kesinlikle. Ayrıca herkese şehrin farklı bölgelerini keşfetme şansı verir. Evet. İyi bir şeyler yaparken yeni yerler keşfetmek her zaman güzeldir. Herkesin ortak bir amaç için bir araya gelmesi ekip çalışmasını teşvik eder. Kesinlikle. Aynı ilgi alanlarını paylaşan yeni insanlarla tanışmanın da harika bir yolu olabilir. Kesinlikle. Bunun gibi etkinliklerin gerçekten bir topluluk duygusunu geliştirebileceğini düşünüyorum. Kesinlikle. Hem katilimciler hem de çevre için bir kazan-kazan durumudur. Böyle bir etkinliğe katılmayı çok isterim. Ders 28, AG oluşturma fırsatları. Alanımızdaki profesyonellerle bağlantı kurmak önemlidir. Son zamanlarda herhangi bir ağ oluşturma etkinliğine katıldınız mı? Evet, aslında geçen hafta birine gittim. Yeni insanlarla tanışmak harika bir fırsattı. Kulağa harika geliyor. Ne tür profesyonellerle tanıştınız? Çeşitli sektörlerden insanlar görüş ve deneyimlerini paylaştılar. Bu çok değerli. Ağ oluşturma gerçekten yeni olasılıkların kapısını aralayabilir. Kesinlikle. Bir konuşmanın nasıl yeni fırsatlara yol açabileceği şaşırtıcı. Kesinlikle. Daha çok etkinliğe birlikte katılmamız gerektiğini düşünüyorum. Evet, bunu bir hedef haline getirelim. Bağlantı kurmak kariyerimiz için çok önemlidir. Kabul ediyorum. Ayrıca, bu alandaki diğer kişilerden öğrenmenin harika bir yoludur. Ders 29, Londra'nın simgesel yapıları. Londra'daki en ünlü binaların çoğunun küçük ve merkezi bir bölgede bulunduğunu biliyor muydunuz? Evet, şehrin bu kısmında ne kadar tarih ve mimarinin yer aldığı inanılmaz. Kesinlikle. Yürüme mesafesindeki Londra Kulesi ve Buckingham Sarayı gibi simge yapıları ziyaret edebilirsiniz. Ve müzeler hemen köşede. Bu bir kültürel hazinedir. Kesinlikle. Her binanın anlatacak kendi hikayesi vardır ve bu da keşfetmeyi çok büyüleyici kılar. Evet. Ne keşfettiğinize bağlı olarak her ziyaretin nasıl farklı hissettirebileceğini seviyorum. Ve şehir hakkında her zaman öğrenilecek yeni bir şeyler olduğunu bilmek güzel. Kesinlikle. Londra sunabileceği çok şeyle çok canlı bir şehir. Bir sonraki ziyaretimizi planlamak ve bu muhteşem yerlerden daha fazlasını keşfetmek için sabırsızlanıyorum. Ders 30, kaynakları paylaşmak. Elmaya ihtiyacın varsa sana biraz ödünç verebilirim. Şu anda yiyebileceğimden daha fazlası var. Gerçekten mi?
Çok cömertsin. Sadece pasta yapmayı düşünüyordum. Mükemmel. Taze elmalar pişirme için mükemmeldir. Ne tür bir pasta yapmayı düşünüyorsun? Tarçınlı ve pul pul kabuklu klasik bir elmalı turta düşünüyorum. Kulağa çok lezzetli geliyor. İyi bir ev yapımı pastayı seviyorum. Ben de. Özellikle fırından çıktığında çok rahatlatıcı bir tatlıdır. Kesinlikle. Ve yiyecek paylaşmak her zaman insanları bir araya getirir. Evet. Bittiğinde biraz turta getirebilirim. Bunu çok isterim. Emeğinizin meyvelerinin tadını çıkarmanın güzel bir yolu olacak. Ders 31. Mükemmel yeri bulmak. Günaydın Anna, bir sonraki proje yerimizi düşündün mü? Merhaba John, kesinlikle. Biraz zaman alacak ama sonunda mükemmel yeri bulacağız. Harika. Konum için hangi kriterleri değerlendiriyorsunuz? Erişilebilirlik ve yerel kaynaklar bizim için önemli faktörlerdir. Bu mantıklı. Toplumsal etkiyi de dikkate almamız gerekiyor. Sak. Yerel paydaslarla etkilesinde bulunmak önemli olacaktır. Aklınızda olan spesifik alanlar var mı? Evet, gelecek vaat eden birkaç mahalleye bakıyorum. Karar vermeden önce bu seçenekleri birlikte gözden geçirelim. Ders 32. Fotoğraf meraklıları. Merhaba Anna, bir fotoğraf grubuna katılmayı düşünüyordum. Merhaba John, bu kulağa heyecan verici geliyor. Katılmanızdaki motivasyonunuz nedir? İpuçlarını paylaşmak ve meraklı arkadaşlarımdan öğrenmek istiyorum. Bu becerilerinizi geliştirmenin harika bir yoludur. Herhangi bir ders aldınız mı? Henüz değil ama çevrimiçi kurslar da düşünüyorum. Çevrimiçi öğrenme çok esnek olabilir. Hangi tür fotoğrafçılık ilginizi çekiyor? Manzara fotoğrafçılığına ilgi duyuyorum, özellikle gün doğumu sırasında. Güzel. Dogal isigi yakalamak çarpıcı görüntüler yaratabilir. Kabul ediyorum. Sizin fotoğrafçılık deneyimlerinizi de duymayı çok isterim. Ders 33. Yiyecek istegi. Ve yemeğinde sulu bir burger mi, yoksa sağlıklı bir salata mı arasında karar vermeye çalışıyorum. Bu zor bir seçim. Her iki seçenek de kendi yollarıyla lezzetli geliyor. Biliyorum. Bazen hiçbir şey iyi bir burgerin yerini tutamaz, özellikle de üzeri malzemelerle dolu olduğunda. Doğru. Ama yine de bir salata çok canlandırıcı ve suçluluk duygusundan uzak olabilir. Kesinlikle. Sanırım bugün hangi ruh halinde olduğuma bağlı. Sak. Caniniz doyurucu bir şey mi yoksa hafif bir şey mi çekiyor? Sanırım burger'e yöneliyorum ama salata sürekli beni çağırıyor. Neden ikisine de sahip olmasın? Küçük bir burger ve yan salata alabilirsiniz. Bu harika bir fikir. Bu şekilde her iki dünyanın da en iyilerinden keyif alabilirim.